Merhaba, ben Özgür Yılmaz. Bugün sizlere evde C41 banyosu yapmanız için gerekli malzemeleri anlatacağım. Arkadaşlar, evde C41 banyosu yapma işi zannedildiğinden çok daha kolay. Çok kısa sürede banyolarınızı yapabiliyorsunuz. Çok kaliteli sonuçlar elde ediyorsunuz. Laboratuvar dışarıda, sokaktaki bir laboratuvarın kalitesinden çok daha üst kalite de banyolar yapabiliyorsunuz. Bunun nedeni banyoyu sizin yapmanız, filmleri sizin çekmiş olmanız. Kimse sizin kendi filmlerinize özendiğiniz kadar özenmiyor banyo yaparken. Dışarıdaki laboratuvarlar yüzlerce insanın yüzlerce filmini yıkarken sizin bir filminize gösterdiğiniz özenin binde birini gösteriyorlar. Dolayısıyla filmler çıktığı zaman bu işi çok iyi yapan yerlerde nispeten daha az problem çıkıyor. Ama hiçbir zaman sizin kendi yaptığınız banyo kadar kaliteli olmuyorlar. Şimdi size gerekli malzeme listesini vereceğim. En önemli şey şu anda kimyasal. C41 sonuçta bir kimyasal proses. Ben evde Tetanel marka C41 kit kullanıyorum, 5 litrelik. Fiyatı 280 lira. 280 liralık bu kitle 120 rulo film yıkayabiliyorsunuz. Dolayısıyla filmleriniz yaklaşık 2,5-3 liraya banyo etmiş oluyorsunuz. Şu anda dışarıda en ucuz yerde yaptırdığınızda film banyosunu 10-15 liraya yapacak. Siz ondan en azından 5 kat, 3 kat, 5 kat daha ucuza yapmış olacaksınız evde. Bu kit karıştırılmamış halde konsantre bir takım kimyasallarla geliyor. İçerisinde bir kitapçık var. Bu kitapçığın içerisinde kalın olduğuna bakmayın. Sadece 3 sayfası İngilizce, geri kalanı başka dillerde. Bu kitapçığın içerisinde birincisi kimyasalları nasıl hazırlayacağınızı yazıyor. İkincisi filmi nasıl proses edeceğinizi yazıyor. İçerisinde 6 adet ayrı kimyasal şişesi var. Bunları ikili ya da tekli olarak suyla karıştırıp asıl kimyasalları elde ediyorsunuz. Bunlar konsantre kimyasallar. Suyla karıştırılması gerekiyor. Ve arkadaşlar sonuçta bunlar kimyasal. Bu kimyasallarla çalışırken her zaman plastik tek kullanımlık eldivenler takıyor olacağız. Çünkü bu kimyasalların elimize falan değmesi pek iyi değil. Sonuçta kimyasal bunlar. Dediğim gibi 5 litrelik filmle 120 rulo film yıkayıp banyo edebiliyorsunuz. Üstelik 35 mm ya da 120 format, yani orta format film olması fark etmiyor. Dışarıda orta format, özellikle orta format çekiyorsanız dışarıda banyo ettirdiğinizde 35 mm'ye göre daha fazla para alıyorlar sizden. Yaklaşık sanırım şu anda 20 lira civarında negatif banyosu. Siz 3 liraya mal ediyorsunuz, hatta 2,5 liraya. Banyo işlemleri sırasında vereceğim tiyoları kullanırsanız bu rakamların üzerine de çıkmanız mümkün olabilir. Geçelim ikinci malzememize. İkinci malzememiz bir film değiştirme çadırı, karanlık çadır. Bu bir tişörte benziyor. Alt tarafında bir boşluk var. Bu boşluğun içerisinden, bunu böyle masaya yerleştirip kullanıyorsunuz. Boşluğun içerisinden bütün malzemeleri, filminizi bunun içerisine koyup fermuarını kapatıyorsunuz. Ve şuradaki cırt cırtlı bölmeyi de kapattıktan sonra artık bu içeri ışık geçirmiyor. Ve siz kollarınızı, ellerinizi buradan sokarak, bu lastikli yerlerden sokarak içeride karanlık bir ortamda görmeden işinizi yapıyorsunuz. Bunun da fiyatı 90 lira, 100 lira arasında olması lazım. Bundan sonra ihtiyaç duyduğumuz şey bir adet ikili tank. Bu ikili tank 2 tane 35 mm filmi ya da bir adet 120 format ya da medium format filmi yıkamanızı sağlıyor. Tamamen ışık geçirmez bir kutu bu. Yalnız içerisine sıvı girebiliyor.
şuradaki kenarlarından ve bu orta noktasından. Filminizi onun içerisindeki makaralara koyuyorsunuz. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu ikili tank. Benim tavsiyem üçlü tank almanız. Bunun fiyatı 80 lira. İçerisinde 2 tane makarayla geliyor. Bunun fiyatı 90 lira. Ve içerisinde makarasız geliyor. İkili tank yarım litre kadar kimyasal alıyor. Üçlü tank 1 litre kadar kimyasal alıyor. Bu kimyasallar karıştırıldığında raf ömürleri kısıtlanıyor. 1,5 ay, 2 ay kadar. En ideali şu anda üçlü tank. 1 litre bütün karışımı kullanabiliyorsunuz. Aynı anda daha fazla film yıkadığınız için buna göre kimyasalları daha verimli kullanmış oluyorsunuz. Benim tavsiyem budur. Çadırın içerisinde kullanmak üzere bir adet makas. Makasın hiçbir önemi yok. Sadece kesebilen bir şey olsun yeterli. Çadırın içerisinde filmin sonunu kesmek için kullanıyorsunuz. Ardından bir tane film açacağım. Bu 35 mm film kutularını böyle kutu kolu açar gibi ya da içecek açar gibi açmanızı sağlıyor. Çok ucuz, 10 lira civarında olması lazım. Filmleri banyo ettikten sonra kullanmak üzere mandallar, ıslak filmleri asıp kurutmanız gerekiyor. Mandal. Bu kimyasal karışımlarını hazırlarken kullanmak üzere 1 litrelik ölçü kabı, bir tane huni ve 5 mililitrelik şurup ölçeği. 3 adet siyah kimyasal kutusu, körüklü kimyasal şişesi. 3 adet alıyoruz çünkü 3 adet kimyasal hazırlayacağız. Bunların özelliği körüklü olması ve körüklü olduğu zaman bunları böyle bastırarak içerisindeki kimyasalın seviyesine getirerek içerideki havayı boşaltıp saklayabiliyorsunuz. Bunlar böyle kalıyorlar. Dolayısıyla kimyasalın ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Dolapta saklarken kimyasalı ışık görmeyen, oda sıcaklığında bir yerde ve havayla temasını keserek saklamanız gerekiyor. Biraz önce gösterdim. Şöyle bir çok ucuza alabileceğiniz tek kullanımlık plastik eldivenler. Bunları her seferinde kullanmanız gerekiyor. Değiştirmekten çekinmeyeceğiniz kadar çok alın. Sürekli yenisini takarsınız. Yani bu setle, şu anda bu gördüğünüz setle banyo işini yapabiliyorsunuz. Banyo işlemi detaylarını başka bir videoda anlatacağım. Bir kimyasal daha önereceğim. Bunu mutlaka alın. Kodak Photoflow yaklaşık 45 lira, 50 lira civarında olması lazım. En son banyoyu yaptıktan sonra, yani buradaki kimyasallardan en sonuncusunu kullandıktan sonra artık filminiz banyo edilmiş sayılıyor. En son bir de Kodak Photoflow'dan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Kodak Photoflow sayesinde filmin üzerinde suyun damlacık oluşturmasını engellemiş oluyorsunuz. Daha temiz çıkıyor film. Ayrıca filmin içerisindeki diğer kimyasalların da, kullandığınız suyun içerisindeki diğer kimyasalların da filmin üzerine yapışmasını engelliyor. Çok önemli. Bence olmazsa olmaz bir şey. Ama dediğim gibi bu olmadan banyo yapabiliyorsunuz. Ama bununla kaliteli banyo yapıyorsunuz. Evet, gerekli malzeme listesi bu. Ben bir de aynı setten bir de E6 seti var. Yani diyaları taramak için gerekli olan kimyasallar. Aynısı. Konsept olarak aynısı. Kimyasallar farklı. Bunun içinde 4 tane daha kimyasal kutusu almanız gerekiyor. Ve böylece evde artık hem diya banyosu hem de renkli negatif banyosu yapabiliyorsunuz. Ben evde siyah beyaz banyo yapmıyorum şu anda. Siyah beyaz banyoyla çok ilgilenmiyorum.
Şu anda sadece renkli negatif ve DM banyosu yapıyorum ve gerçekten çok keyifli. Elde ettiğim sonuçlar dışarıda elde edeceğiniz sonuçlardan çok çok daha iyi. Ve çok ayrı bir zevk tabii ki de. Banyo ettikten sonra özellikle Dia'da, orta format Dia'larda özellikle banyonun sonucunda filminizi elinize alıp dışarı tutup bakmak inanılmaz bir keyif, anlatamam. Mutlaka deneyin. Evet, bugün size evde C41 ve E6 banyo yapmanız için gerekli malzemeleri tanıttım. Bir sonraki videomda C41 banyonun detaylarını göstereceğim. Bu işlem sırasında yaptığımız adımları anlatacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen likelayın ve üye olun. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka aşağıdaki yorumlar kısmına yorumunuzu yazın. Konuşalım bu konular hakkında. Görüşmek üzere.